Sandıklar kurulur, oylar sayılır, isimler değişir. Ama güç hep bir yerlerde kalır. Görünen yüzün arkasında, daha sessiz ama daha etkili bir düzen işler. Kalabalıkların konuştuğu yerde, kararlar çoğu zaman az kişinin elinde şekillenir. Elitler teorisi tam da bu noktaya bakar. Değişen yönetimlerin ardında değişmeyen güç ilişkilerini ve görünür olanın ne kadarının gerçekten belirleyici olduğunu. İşte bu yüzden siyaset sadece görünen kişilerden ibaret değildir. Bazen sahnenin ışıkları liderleri aydınlatırken, asıl yön verenler gölgede kalır. Güç, tek bir elde sabit durmaz. Bazen değişir, bazen dönüşür ama çoğu zaman sadece yer değiştirir. Ve bu hareketi anlamak, yüzeyin altına bakmayı gerektirir. Wilfredo Pareto'nun bakış açısı, bu görünmeyen düzenin en temel hareketini anlamaya çalışır. Ona göre toplumda güç hiçbir zaman sabit bir noktada durmaz. Aksine sürekli bir akış halindedir. Bugünün güçlüleri, dünün yükselenleridir. Yarının güçlüleri ise bugünün sessiz ama biriken potansiyelinden doğar. Bu yüzden elit dediğimiz yapı, kapalı ve değişmez bir sınıf değil, sürekli yenilenen bir döngünün parçasıdır. Pareto, bu değişimi yalnızca siyasal bir dönüşüm olarak değil, toplumsal bir zorunluluk olarak görür. Çünkü her elit, zamanla kendi sınırlarını üretir. Katılaşır, alışkanlıklara saplanır ve değişen dünyaya uyum sağlamakta zorlanır. Tam bu noktada yeni aktörler devreye girer. Daha esnek, daha hızlı, daha uyumlu olan bu gruplar, eski düzenin yerini alır. Böylece güç, bir kırılma anıyla değil, yavaş ve sürekli bir yer değiştirmeyle el değiştirir. Bu döngü, toplumların yüzeyinde bazen fark edilmez. Çünkü isimler değişir, kurumlar aynı kalır, sistemler benzer görünür. Ancak Pareto'ya göre asıl değişim, bu görünür yapının altında gerçekleşir. Elit dolaşımı, tarihin düzensiz bir kaosu değil, tekrar eden, neredeyse ritmik bir hareketidir. Güç doğar, yükselir, doygunluğa ulaşır ve yerini başka bir güce bırakır. Ve bu döngü, insanlık tarihi boyunca farklı şekillerde ama aynı mantıkla devam eder. Gaetano Mosca'nın yaklaşımı, bu görünmeyen düzeni daha keskin bir çerçeveye oturtur. Ona göre toplumlar ne kadar karmaşık görünürse görünsün, yönetim yapısının özü basittir. Azınlık yönetir, çoğunluk yönetilir. Bu ayrım geçici bir durum değil, tarih boyunca tekrar eden bir zorunluluktur. Çünkü iktidar, yalnızca sayısal üstünlükle değil, örgütsel üstünlükle şekillenir. Mosca'nın dikkat çektiği en önemli noktalardan biri, yöneten azınlığın kendini sürekli yeniden üretebilme kapasitesidir. Bu grup, yalnızca güç kullanmaz, aynı zamanda meşruiyet üretir, fikirleri yönlendirir ve kurumları kendi etrafında şekillendirir. Böylece iktidar sadece zorla değil, kabul edilerek de sürdürülür. Çoğunluk ise genişliği nedeniyle dağınık kalır. Ortak bir irade üretmekte zorlandığı için karar mekanizmalarının dışında kalır. Bu yapı, yüzeyde değişim izlenimi verse de, derinde, süreklilik taşır. Seçimler, reformlar ya da rejim değişiklikleri yönetim biçimini dönüştürse bile, karar alma gücünü elinde tutan, çekirdek yapı, çoğu zaman varlığını korur. Mosca'nın teorisi tam da bu noktada netleşir. İsimler değişebilir, sistemler yenilenebilir. Fakat yöneten azınlık fikri, toplumun her döneminde farklı biçimlerde yeniden ortaya çıkar. Bu nedenle siyasal düzeni anlamak, yalnızca görünen aktörlere değil, onları mümkün kılan örgütsel yapıya da bakmayı gerektirir. Robert Michels'in ortaya koyduğu bu düşünce, aslında demokrasinin en zayıf noktasına ışık tutar. Büyüme. Çünkü her örgüt genişledikçe, ideal olarak daha fazla katılım beklenir. Fakat pratikte bunun tam tersi gerçekleşir. Katılım arttıkça karar alma süreçleri ağırlaşır, karmaşıklaşır ve teknikleşir. Bu noktada yönetim, kaçınılmaz biçimde uzmanlaşmış küçük bir çekirdek yapıya kayar. Michels'e göre bu kayma bir tercih değil, yapısal bir zorunluluktur. Büyük kitlelerin her detaya hakim olması mümkün değildir. Bu boşluğu ise organizasyonu bilen, bilgiyi yöneten ve iletişim ağını kontrol eden kişiler doldurur. Zamanla bu kişiler yalnızca yönetici değil, aynı zamanda vazgeçilmez aktörlere dönüşür. Çünkü örgütün işleyişi onların bilgi ve deneyimine bağımlı hale gelir. Bu bağımlılık arttıkça güç dengesi değişir. Başlangıçta temsil etmek için ortaya çıkan liderlik,
zamanla kendi sürekliliğini koruyan bir yapıya dönüşür. Üyeler ise giderek daha çok onaylayan, daha az karar veren bir konuma itilir. Böylece katılım fikri yerinde kalırken, gerçek etki alanı daralır. Michels'in oligarşinin Tunç yasası dediği şey tam olarak budur. İdeal ne kadar demokratik olursa olsun, örgütsel gerçeklik güç merkezileşmesini üretir. Bu nedenle onun teorisi yalnızca siyasi partileri değil, her büyük kurumu anlamak için bir anahtar sunar. Güç, paylaşılmak için kurulan yapılarda bile zamanla merkezde toplanır. Çünkü organizasyon büyüdükçe kontrol, kaçınılmaz olarak dar bir alana çekilir. Wright Mills'in ortaya koyduğu bu bakış açısı, modern toplumların en karmaşık güç ilişkilerine odaklanır. Ona göre iktidar, tek bir merkezde toplanmış basit bir yapı değildir. Aksine birbirini besleyen ve destekleyen bir, seçkinler ağı içinde dolaşır. Bu ağın içinde siyasi kararlar, ekonomik çıkarlar ve askeri stratejiler birbirinden bağımsız değil, çoğu zaman iç içe geçmiş bir şekilde ilerler. Mills, özellikle modern devletlerde görünür olan demokratik mekanizmaların, bu derin yapıyı tamamen açıklamakta yetersiz kaldığını savunur. Seçimler, kamuoyu tartışmaları ve kurumsal süreçler önemli olsa da, asıl yön belirleyici güç çoğu zaman bu süreçlerin dışında kalan, dar çevrelerde şekillenir. Bu çevreler yalnızca kendi alanlarında değil, birbirleriyle kurdukları ilişkiler üzerinden de büyük bir etki üretir. Mills'in özellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerine yaptığı araştırmalar, bu teoriyi daha somut ve çarpıcı bir zemine taşır. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri'nde güç, birbirinden bağımsız kurumların elinde dağınık şekilde bulunmaz. Aksine belirli bir sosyal çevrede yoğunlaşır. Bu çevre, büyük şirket yöneticileri, üst düzey siyasetçiler ve askeri komuta kademesinden oluşan iç içe geçmiş bir yapıdır. Mills, bu üç alanın zamanla birbirine yakınlaştığını ve aynı sosyal çevrelerden beslenen bir seçkinler ağı oluşturduğunu vurgular. Özellikle ekonomik elitlerin devlet politikaları üzerindeki dolaylı etkisi, askeri harcamalar ve dış politika kararlarıyla birleştiğinde, güç ilişkilerinin nasıl merkezileştiği daha görünür hale gelir. Siyasetçiler, çoğu zaman bu yapının dışında değil, içinde hareket eder. Aynı sosyal ağlara dahil olur, benzer eğitim süreçlerinden geçer ve benzer çıkarları paylaşır. Bu durum, kararların yalnızca resmi kurumlar içinde değil, bu kurumların dışındaki ilişkiler ağında da şekillendiğini gösterir. Bu nedenle güç seçkinleri kavramı, yalnızca bir elit grubunu değil, farklı elitlerin oluşturduğu bütüncül bir yapıyı ifade eder. Ekonomik sermaye, siyasi karar alma süreçleri ve askeri kapasite bir araya geldiğinde, toplumun genel yönünü belirleyen güçlü bir merkez oluşur. Bu merkez, doğrudan görünür olmasa bile sonuçlarıyla her yerde hissedilir. Mills'in yaklaşımı, demokrasiyi inkar etmekten çok, onu daha derin bir şekilde anlamayı amaçlar. Çünkü ona göre gerçek soru, seçimlerin olup olmadığı değil, bu seçimlerin hangi güç dengeleri içinde anlam kazandığıdır. Bu bakış açısı, modern dünyada iktidarın yalnızca görünen yüzünü değil, görünmeyen bağlarını da sorgulamayı zorunlu kılar.